Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz şahane güzellikte ve inanılmaz şıklıktaki hırka modelini çalışacağız. Beni takip eden arkadaşlarım bilirler ki ben kare motifleri altıgen motif haline getirip hırka yapmayı çok seviyorum. Ve dedim ki waffle modelini biliyorsunuz ki hepimiz önceden hep kare modelini çalışmıştık. Dedim ki neden altıgen motif olmasın da biz hırka yapmayalım dedim. Ve gerçekten ortaya muhteşem bir şey çıktı. Biraz beni uğraştırdı. Model bana ait değil ama altıgen motife çevrilip hırkaya uyarlanması tamamen bana ait arkadaşlar. O çok meşhur waffle modelimizle şöyle altıgen bir hırka yaptık. Gerçekten altıgen bir hırka olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Çok ağır gözüküyor gördüğünüz gibi. Çok güzel ve çok ağır bir hırka oldu. Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz. Arkadaşlar ben İki farklı ip kullandım. Şöyle koyu rengi en son bir sıra şöyle birazcık hava katsın diye ördüm. Normalde ören bayanın ipini kullandım. BİM'den aldığım bir ipti. 2 taneden bu kadar kaldı. Birazdan ip ve tığ bilgimi sizlerle paylaşacağım. Ama iki renk kullanmazsanız yani son sıraya şunu eklemek istemezseniz toplamda 2 tane yumak yeterli oluyor arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Ören Bayan'ın Deluxe ipini kullanıyorum. BİM'den aldım. Evet, renk numarası 007. Hemen şöyle bakıyorum. 100 gram 170 metre arkadaşlar. Başka size aktarabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Evet, hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullanıyorum ama sizler elinizde yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Evet, hemen başlangıcını sihirli halkayla yapıyorum. İpimi halka haline getirdim. Tığımı halkanın içinden geçirerek 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Bakın 2 grup yaptım. 3'er tane ikili trabzandan 2 grup yaptım. Aralarında bir zincir var. Bu gruplardan aralara birer zincir çekerek toplamda 6 tane yapacağız. 1 2 3. Üçüncüyü yaptım. Ben 6 grup yapıp hemen dönüyorum. Evet, toplamda 6 grup yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6 grubumu yaptım. Burada hiç tığın başını dolamadan ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Şuraya da bir zincir çekmiş oldum. Sihirli halkamın ipini şöyle sıkıca çekiyorum ve ortayı kapatıyorum. Burada 3 zincir çekiyorum. Hemen şurada bir zincirlik bölüme batıyorum. Çektiğim zincirle beraber ilk köşemin yarısını yapmış oldum ve 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığ başını doladım. Bakın önümde 3 tane ikili trabzan var. Tek tek tepelerine batarak birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik bölüme geldim. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Aynı bir zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzan.
Hemen önüme 3 tane ikili trabzan geliyor ve tek tek tepelerine batarak toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tek zincirlik bölüme geldim. Normal köşe yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan ve trabzanların tepelerine birer tane trabzan. Köşe yapıyorum ve trabzan tepelerine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Burada yarım köşe yapmıştık. Hemen aynı bir zincirlik bölüme batıyorum ve köşemi 2 tane trabzan yaparak tamamlıyorum. Şimdi burada tekrar köşeden başlamak istediğim için tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle ilmeği uzattım. Hemen sihirli halkamı burada saklamak istiyorum. İyice ortayı kapattım. Herhangi bir ilmeğe batıp düğüm atıyorum. Evet. Daha sonra ilmeği içinde saklıyorum. Bu şekilde kesinlikle çözülmeyecektir. Bir kere başıma geldi, sihirli halka çözüldü. O kadar üzülmüştüm ki kocaman bir hırkayı sökmek zorunda kaldım. O yüzden hemen böyle birazdan da keserim. Şu anda yanımda makas yok. Evet. Şimdi arkadaşlar 2 sıra kurulum sıramız. Bu 2 sıra sonrasında her 2 sırada bir hep aynı ilerliyor. Şimdi ilk sırayı yapıyorum. Bakın. 3 tane zincirimi çektim. Tekrar bir zincirlik yani köşeye batıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzanım var. Tığın başını doladığım hemen önümdeki ilk trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. İkili trabzan. Yanındaki trabzana batıyorum. İkili trabzan. Yan yana trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yaptım. Ve hemen yanındaki trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan. Bakın yan yana tepelerine 2 tane. Üçüncü trabzanın beline doluyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra köşede yine aynı şekilde ilerliyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bakın ilk trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım. İkinci trabzanın tepesine, üçüncü trabzanın tepesine ve hemen yanındaki trabzanın beline. Bu şekilde. Bunu birinci sayarsak ikincinin tepesine, üçüncünün tepesine ve tekrar başa 1'e dönüyoruz ve beline doluyoruz. Şöyle iyice anlaşılsın istiyorum. Bakın ilk trabzanın beline 2 tane tepeye batırıyorum. Hemen yanındakini beline doluyorum. 2 tane tepe, hemen yanındaki beline doluyorum. Daha sonra köşemi yapıyorum arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Daha önce bu modeli çalışmıştık. Kare olarak çalışmıştık. Bu altıgen modeli de ben hiçbir yerde görmedim. Yine kendi videoma bakarak altıgeni çıkarmaya çalıştım arkadaşlar. Bu altıgen model bana ait değil ama altıgen olarak bana ait diyebilirim. Çünkü bayağı bir kafayı yordum. Evet, hemen şöyle ilk trabzanın beline doladım. 2 tane yan yana tepelerine batıyorum. Hemen onun yanındakinin beline doladım. Ve yan yana 2 tane trabzanın tepesine batıyorum. Ve son trabzanın beline doladım. Daha sonra köşemi yapıyorum.
Şöyle elimi de sıkmıyorum. Gayet bol bir şekilde örüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son trabzanın beline doluyorum. Ve yarım bıraktığım köşeyi 2 tane ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Şöyle 2 ilmeği birden batalım. 3 ilmeği birden çıkardım. 1, 2, 3. Şöyle hemen modeli göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde marullanması gayet normal. Çünkü hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu hale getirdiğinizde gayet düzgün olacaktır. Hiç endişelenmeyin. Bu şekilde marullanacak. Şimdi bu modelimizin bir sırası düz, bir sırası ters ilerliyor. Her seferinde düz bölümü hep bu şekilde öreceğiz. Ters bölümü de şimdi göstereceğim gibi aynı şekilde öreceğiz. Çevirdim tersini. 3 zincir çekmiştim. Burada kenar bölümlerimiz bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan olduğu için 3 zinciri çekip, bakın şöyle net görünüyor mu acaba? Hemen şöyle bakın, şöyle şu 2 tanesi önde gözüküyor. Şu bir tanesi de bakın arkada gözüküyor. Şimdi tığ başını doladım. Önde gözükenlerin beline doluyorum. İkili trabzan. Hemen yanındakinin ikili trabzan. Bakın arkada görüneni şu tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın önde gözüküyor bu 2 tane trabzan. İkisinin de birer kez beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkada görünenin ise tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Önde gözükenler 2 tane. Arkada gözüken bir tane. Bakın hemen tepesine batıyorum. İkili trabzan. Son 2 tanenin yine beline doluyorum. Bunlar köşedeki trabzanlarımız. Onların da beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Burada köşede az önce dediğim gibi bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir ve bir tane ikili trabzan. Daha sonra önümdeki 2 tane trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkada görünen trabzanın tepesine batıyorum. Bütün sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. İnanılmaz kolay bir model arkadaşlar. Bir günde belki 2 tane yapabilirsiniz. Ben diğer parçasını sanırım 1,5-2 saatte ördüm. Hatta hem örüyorum hem de diyorum bayağı kolaymış diye. Hem tek renk olduğu için hem model kolay olduğu için çok çabuk ilerliyor. Evet. Öyle ip saklama durumu da yok. Köşe az önce dediğim gibi bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan. Hemen önünü şöyle çeviriyorum. Bakın model zaten ortaya çıktı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine köşemi tamamlıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oluyor. Evet, burada ne yapıyoruz? Yine bakın bir alttaki sıraya geldik, şuraya. Burada yine köşeler 2 tane ikili trabzan çektiğim zincirle beraber şimdi daha da kolay olacak. Bakın önde duran trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkada duranların tepelerine batıyorum. 1, 2. Önde duranın beline doladım. İkili trabzan.
arkada duranların tepelerine. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Arkada duranların tepelerine batıyorum. Bir sıra önden, bir sıra arkadan bu şekilde devam edeceğiz. Eğer elimi hızlı buluyorsanız arkadaşlar videoyu yavaşlatabilirsiniz. Çünkü hırka yapacağımız için çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet. Son olarak sonuncuyu yine belinden doluyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra köşeye geldim. 2 tane. Önden ördüğümüzde köşelerimiz 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Arkaya geçtiğimizde tersten ördüğümüzde ise 1 tane ikili trabzan, 2 zincir, 1 tane ikili trabzan. Evet, bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. Hemen köşeyi tamamlıyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincire battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 3 zincir ve gördüğünüz gibi şöyle katladığımda hemen anlayacaksınız. Bakın çok güzel oldu. Evet, 3 zinciri çektikten sonra hemen arka tarafı tersten örülüşü tekrar şöyle göstermek istiyorum. Tersini çevirdim. 3 tane zincir çektim. Bakın önümde 2 tane trabzan var. İkisinin de beline dolayarak ikili trabzan yaptım. Bakın hemen görünüyor zaten şu arkada. Hemen onun tepesine batıyorum. İkili trabzan. Önde gördüklerimi önden beline dolayarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkada duranın tepesine battım. 1 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar az önce gösterdiğim gibi eğer şaşırırsanız bir alt sıradaki tersten ördüğümüz yere bakabilirsiniz. Gelelim ne kadar öreceğiz. Şimdi ben önceden bir tane parçayı ördüm. Şöyle hemen açıp size sanırım 11 sıra ördüm. 3 ay 6 ay bebekler için ideal çünkü ölçülü yaptım. Evet. Şöyle hemen ölçüyorum. Hepimizin eli farklı arkadaşlar. Ben 11 sıra yapın diyorum ama sizler 11 sıra yaptığınızda daha küçük olabilir, daha büyük olabilir. Eliniz gevşektir. O yüzden ölçü benim için daha önemli. İlla böyle bazı takipçilerim kaç sıra ördünüz diyor. Ama benim için önemli olan şu anda bakın toplamda 25 santim. Şöyle hatta evet 25 santim. 25 santim olana kadar örüyoruz. Ama az önce yine de sayı isteyen arkadaşlar için 11 sıra örmüşüm arkadaşlar. 11 sıra diğerini de örelim. Ondan sonra birleştirmelerimizi yapacağız. Evet. Ben dediğim gibi örüp hemen dönüyorum. Evet, ben tam olarak sıramı tamamlamak üzereyim. Hemen köşeyi de tamamlıyorum. 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincire batıp 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şöyle bir zincir çekeyim çözülmesin. Yine arkadaşlar 11 sıra ördüm. Yine şöyle şöyle 25 santim. Hemen şimdi burada şöyle hemen yönünü buluyorum. Hemen şöyle kolunu birleştireceğiz. Evet. Şu şekilde kolunu birleştireceğiz. Şimdi ben şurada biraz yakınlaştırayım kamerayı. Böyle daha iyi sanırım. Şu zinciri çekiyorum. İlmeği uzattım. Bakın. Şurada 2 zincirlik ilk zincire batırıyorum. Şu 2 zincirlik bölümün zincirini batırdım. İçinden geçirdim. Daha sonra bakın şu ilk altta kalıyor. Bakın bu ilmeğe batıyorum.
bir karşıdaki ilmeğe batıyorum. Hiç ipi kesmeden gördüğünüz gibi üçünü birlikte kapatıyorum. Bir buradan, bir diğerinden, bir buradan, bir diğerinden. Bu şekilde devam edeceğim. Eminim çoğunuz bu birleştirmeyi biliyorsunuzdur. Bakın. Şöyle birleştirmiş oluyoruz. Bakın. İp aşağıda. Bir buradan tek ilmek alıyorum. Bir diğer karşıdan ilmek aldım. Üçünü birlikte kapattım. Bu kadar kolay. Bu şekilde devam ediyorum. Çok uzun anlatmama gerek yok. İstediğimiz yere gelene kadar bu şekilde birleştirme yapacağım. Nereye kadar? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Diğerini ben birleştirmiştim. Şöyle göz kararımı ayarlamak için. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzan bırakmışım arkadaşlar. Şöyle sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Evet 9'a kadar kapatmışım. Burada da aynı şekilde 9 tane trabzan kalasıya kadar az önce gösterdiğim gibi birleştirme yapacağım. Evet. Bakın 9 tane trabzan kalana kadar tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanı bıraktım. Bir zincir çektim. Makas almayı unutmuşum. Hemen şöyle kesiyorum ipimi. Evet. Şöyle birleştirmiş olduk. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Diğerini de birleştirmiştim. Ön tarafını seçebilirsiniz. İki tarafta aynı. Ben şöyle sırtı şurası olsun istiyorum. Hemen şu sırt bölümünü de aynı şekilde bu sefer sonuna kadar birleştireceğim. Birleştirme yöntemimiz yine aynı. Şöyle hemen ipimi alıyorum. İpime şöyle bir düğüm attım. Şöyle şu ikisinin içinden geçireceğim. Şöyle şu zincirlerin içinden geçiriyorum. Evet. Daha sonra yine ipim altta kalacak şekilde bakın bir buradan bir hemen karşıdan geçiriyorum. Bu şekilde yine az önce gösterdiğim gibi çok da video uzasın istemiyorum. O yüzden zaten görünüyor. Bakın bu şekilde bu sefer trabzan bırakmayacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Ben hemen burayı bu şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle yandaki zincire battım. Kaydırmayla oraya geçip bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve daha sonra örerken burayı saklayacağım. Şöyle hemen çeviriyorum. Ama bu çok güzel oldu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Evet şimdi hemen kola geçiyoruz. Kollarının lastiklerini yapmak için ben normalde bu hırkayı 3.50 milimlik tığ ile ördüm ama kol lastiklerini örerken 3 milimlik tığ ile öreceğim. Çünkü birazcık bol değil de daha sıkı olsun istiyorum kolları. O yüzden ipime bir düğüm attım. Şöyle hemen bitiş yerinden başlayabilirim. Şöyle birleştirdiğim noktadan şöyle herhangi bir trabzan tepesine batıyorum. Yakınlaştırayım kamerayı. Evet. 2 tane zincir çektim. Bakın arkada da ipi yürüteceğim. Her bir trabzan tepesine burada ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde. Başka hiçbir işlem yok.
her bir trabzan tepesine, zaten trabzanların aralarında zincirimiz de yok. Sadece trabzan var ve tek tek trabzanların tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın şurada bir köşe var. Hemen o köşeye de batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir de şu birleştirme noktasına bir tane yapacağım. Şöyle ortasına batarak. Orada bir açıklık olmasın. Evet. Daha sonra ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kapatacağım. İlk sıramız sadece ikili trabzan oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen önündeki trabzanın beline doluyorum. Önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanın arkadan beline dolayarak ikili trabzan. Bir önden beline doluyorum. Bir arkadan beline dolayarak bu sırayı bu şekilde devam ediyorum. Bir önden, bir arkadan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. En son trabzanı şöyle arkadan alıyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine batıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki trabzanın, bakın önden alınmış. O yüzden önden alarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan alınmışı arkadan beline dolayarak artık bütün sıralar bu şekilde devam edecek. Önden aldığımız trabzanlara önden beline dolayarak, arkadan beline doladıklarımızda ise arkadan beline dolayarak devam edeceğim. Bu şekilde bakın. Hemen önümdeki arkadan beline dolanmış. O yüzden arkadan beline dolayarak ikili trabzan. Önden ve arkadan. Arkadaşlar tüm sıraları bu şekilde ilerleyeceğim. Şöyle bakıyorum. Şöyle belki bir sıra daha yapabilirim. Belki de yeterli olabilir. Ben de şu anda bilmiyorum ama şu anda ikili trabzan sırasıyla beraber bu 3. sıramız. Herhalde 4 sıra yapıp bitireceğim. Sizler de istediğiniz kadar uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Ben diğer kolda aynı şekilde başlayıp bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kol lastiklerini bitirdim. Şimdi ben kapşon yapmak istiyorum ama sizler eğer kapşon yapmak istemezseniz şöyle herhangi bir köşeden başlayıp kolda yaptığımız lastiği hem yaka hem kenarlar ve etek bölümüne döne döne uygulayabilirsiniz. Kapşon yapmak istemiyorsanız bunu özellikle söylüyorum çünkü ben kapşonlu hırkaları çok seviyorum. Genelde yaptığım hırkalar kapşonlu ama izleyicilerimin çoğu kapşon istemiyor. O yüzden onu da dedim burada belirteyim. Şu şekilde komple etrafından istediğiniz uzunluğa gelene kadar döne döne lastik örüp daha sonra da düğmelerini dikip bırakabilirsiniz. Evet, hemen şöyle kapşon kısmına gelmek istiyorum ben. Bilmiyorum, bana kapşonlu daha güzelmiş gibi geliyor. Çok seviyorum ben kapşonlu hırkaları. Yakınlaştırdım. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Yine 3.50 milimlik tığım arkadaşlar. Bakın modeli devam ettireceğiz burada. Burada düzde bırakmıştık bakın. Modeli düzde bıraktığım için hemen ben bunu içten başlatacağım. Düz sırada bıraktığımız için iç sıradan başlayacağım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın yine modeli burada devam ettiriyorum. Tığın başını doladım. Bakın önden alınmışları önden,
arkada duran trabzanın tepesine batıyorum. Önden alınmıştır. Önden ve arkadan şöyle arkada duran trabzanın tepesine batıyorum. Yani modelin aynısını yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şuraya yani kolun birleştirme yerine geldim. Şöyle burada takıldım kaldım. Tabii ki yeni öğrenen arkadaşlar da muhakkak burada takılacaklardır. Bakın en son şöyle 2 tane önden beline dolayarak yaptım. Ve birleştirme noktasına geldim. Birleştirme noktasının yanındakine bakıyorum. Arkaya beline dolanmış. Şimdi burada 3 tane trabzan yapacağım buraya. Bir tepeye batırılmış olarak yapacağımız trabzan. Şöyle biraz sıkıştıralım. 2 tane de önden beline dolamış olduğumuz trabzanların yerine geçen trabzan yaptık. Şimdi bakın hemen yanındaki tepe. Şöyle hemen tepeye batıyorum. İkili trabzan ve yine modelime aynı şekilde devam ediyoruz. Burada biz yine modeli tamamlamış olduk. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şöyle sıramın sonuna geldim. Şöyle son trabzanları beline dolayarak alıyorum. Ve şuradaki köşenin içine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Bakın hemen yanda şöyle birer tane tepeye batarak yapıyorum. Önden beline dolanmışa önden, arkadaki trabzanlara tepeden ikisine. 2 tane tepe, bir önden dolayarak şöyle eklediğimiz yerleri de göstermek istiyorum. Şöyle çok pardon. Lastikten alıştım. Arkadan beline dolayarak yapıyorum. Tepelere batacağız. Ve önden. Şimdi şöyle burada şaşırmayalım. Ezbere tekrar gidiyorum burada. Bakın önden doladım. 2 tane tepe. Hemen önümdekini önden doluyorum. Bunlar ilk yaptıklarımız. Şimdi yan yana 2 tane tepeye batıyorum. Ve hemen şöyle bakıyorum. Önden. Zaten burası normal model, bakın. Şöyle buraya da modeli yapmış olduk gördüğünüz gibi. Önemli olan sayılar. Yani 3 tane eklemiş olduk. Eğer 3'e eksikse buradan bizim yaptığımız birleştirme ile çoğunu kestiğimiz için eksik kalan trabzanları fazladan trabzan yaparak tamamlamış olduk. Sıra sonuna kadar aynı gösterdiğim gibi devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın burada yine önden beline doladım. Ve son 3 tanenin tepesine batarak bitiriyorum. En son trabzanın tepesine de batırıyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Gördüğünüz gibi model çıktı zaten. Hemen tersini tekrar göstermek istiyorum. 3 zincir modeli çeviriyorum. Motifteki gibi devam etmiyoruz. Böyle zincir çekiyorum. Hemen bakıyorum. Önümdeki ilk trabzanın ve yanındaki trabzanın beline doladım. Ve arkadaki trabzanın tepesine. Artık kurulumunu yaptık. Bu şekilde git gel yaparak hem tersten hem düzden örerek motiflerde yaptığımız gibi
istediğimiz uzunluğa gelene kadar kapşonumuzu öreceğiz. Bu şekilde ben şu anda tahmin olarak bir şey söyleyemiyorum. Çünkü şöyle ölçerek yapacağım. Göz kararı. Ben böyle istediğim kadar örüp aynı şekilde döneceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model çıktı. Şöyle hemen tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, ben kapşonumu bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Toplamda 14 sıra ördüm arkadaşlar. Hemen şöyle ölçmek istiyorum. Şöyle ilk sıradan başlayarak 16, hatta şöyle düzelteyim, 17,5 arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. 17,5 santim örmüşüm. Benim yanımda bebek olmadığı için ölçemedim. Ama eğer bebeğiniz yanındaysa şöyle üzerine giydirip şöyle kapattığınızda ne kadar yükseklikte örebileceğinizi görebilirsiniz. Hemen şöyle yine buradan örerek birleştireceğim. Kolları ve sırtı nasıl birleştirdiysem burada da şapkamızı aynı şekilde birleştireceğim. Bakın şuradaki ilk trabzanın tepesinden ilmeğimi geçirdim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Bir şuradan, bir karşıdan bu şekilde biraz sıkıştırarak yaparsak daha iyi olacak. Bu şekilde bir buradan alarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burayı çok uzatmak istemiyorum. Zaten bu birleştirmeyi az önce göstermiştim. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Evet, ben sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle kapşonumuzu birleştirmiş olduk. Hemen şuradan ilmeği aşağı çekeceğim. Ve buraya şöyle bir düğüm atacağım. Sökülmesin diye. Evet. Daha sonra da ipimi saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Şöyle kapşonumuzu da yapmış olduk. Evet, şimdi hemen hem kapşon hem kenarlar hem de etek bölümüne lastik uygulayacağız arkadaşlar. Hemen şu köşeden başlıyorum. Şöyle etek bölümünden hemen bakın boşluğa battım. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Ve tüm kolda yaptığımız lastiğin aynısını burada yapıyoruz. Önce bir sıra her bir trabzan tepesine ikili trabzan yaparak bir sıra ilerleyeceğiz. Sonra lastik bölümüne geçeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar tek tek trabzanlara batarak devam edeceğim. Şu şekilde şöyle döneceğim ve bitiş çizgisine geleceğim. Şurada yatık trabzanlarımız var. Bakın ikili trabzan yapmıştık. Her yatık trabzana birer tane yaparak devam edebilirsiniz. Zaten kendiniz ayarlarsınız. 3 tane yapın şu şekilde. Her bir trabzana 3 tane, bol gelirse 2 tane yapabilirsiniz. Bu şekilde ben devam edip hemen dönüyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın köşeye bir tane batmıştık. O yüzden köşenin içine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Bir tane de başlangıçta yapmıştık. 5. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle hemen şu etek kısmını da göstermek istiyorum. Köşeye toplamda 5 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle ilk sırada da göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Evet. Şimdi diğer sıralar yine kolda yaptığımız lastik gibi ilerleyeceğim. 3 zincir çektim. Bir önden,
bir arkadan, bir önden, bir arkadan devam edeceğim arkadaşlar. Tüm sırayı. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Bakın tam köşedeyim. Burada 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Burada ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim ve yine önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak devam ediyorum. Hemen şurayı göstermek istiyorum sizlere. Bu sırada ilik açacağım. Şu anda 3. sıradayız. Düğmenizin büyüklüğüne göre ilik boyunu ayarlayabilirsiniz. Ben 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. 1, 2. trabzanın beline dolayarak devam ediyorum. Şöyle minik bir ilik yapmış oluyorum. Ben çok büyük bir düğme kullanmayacağım için benim için yeterli. Daha küçük kullanacaksanız bir zincir çekerek yapabilirsiniz. Düğme aralıklarını yine bu şekilde ayarlıyorum. Ne kadar istiyorsanız düğme aralığını bu şekilde birkaç tane ördükten sonra yine 2 zincir ve 2. trabzanın beline dolayarak 2. iliği de bu şekilde açabilirsiniz. Hemen şöyle kolumu göstermek istiyorum. Şöyle koyu bir renk buldum. Kararsız kaldım. Hem şöyle kenarları örerken şöyle sade mi bıraksam yoksa kenarlarına bir sıra gri koyu gitsem mi diye bilemedim. Ama herhalde yapacağım. Son sırayı böyle benim gibi gri iple örebilirsiniz. Ya da bu şekilde düz bırakabilirsiniz. O tamamen size ait. Burada da aynı şekilde kollarda 4 sıra yapmıştık. Burada da aynı şekilde 4 sıra artı koyu renkli bir sıra daha gitmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilik açarak devam ediyoruz. Sonra bir sırada koyu renkle devam edeceğim. Bir de şu ilikleri anlatmak istiyorum. 2 zincir çekmiştik. Bir üst sırada 2 tane trabzan yapacağız buraya. Başka bir işlem yok. Evet arkadaşlar, ben hemen işlemlerimi bitirip dönüyorum. Evet. Ben şöyle kenarlarını da ördüm. Tek kolunu da ördüm. Fakat daha önce şu renkle yapmıştım. Çok patladı sanki. Çok hoşuma gitmedi. O yüzden daha açık renkle bir sıra tekli trabzan yaptım arkadaşlar. Tek kolunu örmedim. Şöyle yeni öğrenen arkadaşlar için de şöyle burayı da göstermek istedim. 4 sıra, diğer şu önü de 4 sıra ördüm. 5. sırayı da şu renkle ördüm. Hemen hızlıca göstermek istiyorum burayı da. Şöyle ipime bir düğüm attım. Bakın şöyle arka trabzanlardan birine şöyle belinden bağlıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Bir önden ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Başını doluyorum. Arkadan beline doluyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yani tekli trabzan yapmış oluyorum. Bu sırayı tekli trabzan yapmak istedim ama sizler normal ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ben şöyle ince bir çizgi olsun istedim. Çok da patlamasın istedim. Arada çok fazla renk tonu yok. Dediğim gibi diğer renk biraz patladı. Çok hoşlanmadım ondan. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Daha sonra da şöyle de iliklerimi de açtım. 4 tane açtım. Hemen benim elimde her zamanki gibi düğmem yok. Şöyle kendim düğmelerimi ördüm. 3 tane ördüm. Diğerini daha sonra öreceğim. Şu şekilde düğmelerimi takacağım arkadaşlar. Çok şık olacak. Sizin elinizde düğmeniz varsa istediğiniz düğmeyi takabilirsiniz. Bir de şöyle pompon yaptım. Hemen göstermek istiyorum. Hemen şuraya da pomponumu ekleyeceğim ve hırkamı bitireceğim arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bu düğmeleri çok soruyorsunuz bana. Video çok uzadı. Burada göstermek isterdim. Ama maalesef video uzadığı için gösteremiyorum ama kısaca anlatayım. Sihirli halka, 5 tane sık iğne, her sık iğneye 2'şer tane batıyorum. Daha sonra
10 tane sık iğneye 10 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra ikişer ikişer kapanana kadar azaltıyorum. İçine de şöyle silikonlarım var. Birazcık ekliyorum ve kapatıyorum. Başka hiçbir işlem yok. Ayrıyeten bunun için de video çekmeye de gerek yok. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Evet, ben hemen kolumu bitiriyorum. Düğmelerimi takıyorum. Pomponumu da taktıktan sonra daha sonra buradayım. Evet arkadaşlar, benim hırkam bitti. Gerçekten çok şık bir şey ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle hemen tekrar tersini göstermek istiyorum. Muhteşem bir şey oldu. Hiç altıgen hırkaya benzemiyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet, hemen iplerimi hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu rengi kenarlarına tek sıra yaptığımız renk. Şu renk ise arkadaşlar düğme kullandım. Ama dediğim gibi düğmeyi kendiniz alıp dikebilirsiniz. Hemen şunu Superlana, Alize Superlana Klasik renk kodu, hemen şöyle bakıyorum. 182 arkadaşlar. Diğerinin Superlana Klasik aynı ve bunun renk koduysa 21. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.